Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte 5 şiş görünümlü dikişsiz 2 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde sarı ve krem tonlarında 2 tane patiklik ip kullandım. Desenim için de şöyle 30 santim kadar 2 tane yeşil ipim var. Şişlerimi ise 3 numara böyle kısa 2 şiş ile yaptım. Hemen modelimi göstereceğim. İşte modelimiz böyle. Daha önce 5 şiş olarak yapmış olduğum sevilen beğenilen modelimin talep üzerine bu şekilde 2 şişini de yaptım. Hanımlar, patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok ve baştan sona 2 şiş ile yapıldı. Çok güzel, çok zarif bir model oldu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimizi hanımlar burun kısmından başlıyorum. Sarı ipim ile öncelikle ipimin ucunda şöyle bir miktar ip bırakıyorum. 12 ilmek atacağım. Birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmek attım. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyiz. Gördüğünüz üzere ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ucunda şu kadar bir miktar ipimiz kaldı. Bu ipimiz bekleyebilir hanımlar. Tabanımızı yaparken yine aynı ipi kullanacağız. O ipi kesmeye gerek yok. Sonuncu ilmeğimi de yine ters olarak ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi de ön yüzdeyiz. Artık artırmalarımıza başlayacağız hanımlar. Artırma işlemini patiğimizin ön yüzünde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapacağız. Öncelikle ilk ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Hemen ardından ipimi şöyle parmağıma dolayarak buraya bir adet ilmek attım. İlk artırmamı yaptım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bu şekilde. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen yeniden artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Böylece 14 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde artırma işlemi yapmıyoruz. İlmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Artırma işlemi sadece patiğimizin ön yüzünde yapılıyor hanımlar. Sadece ön yüzde artırma yapıyoruz. Bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Yeniden ön yüzdeyim. Artırmalara devam edeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen 2 ilmek ördükten sonra artırmamı yapıyorum. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bu şekilde ön yüzde düz, arka yüzde ters örüyoruz. Bu şekilde. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya da şöyle artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Böylece 16 ilmeğimiz oldu. Patiğimizin burnu bu şekilde yapılacak hanımlar. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters olarak öreceğiz. Ardından tekrar ön yüzde ilk 2 ilmeği örünce artıracağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artıracağız. Ben bu patiğimde şişimde 28 ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım. Ardından modelimi kurdum. Şimdi hep birlikte 28 ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar, 28 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Arka yüzde de ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi kalem ipimizi de ekleyeceğiz. Artık artırma işlemi yok. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi örerken kremimi de ekleyeceğim. İkinci ilmeğimi krem ile örüyorum. Hemen burada krem ipimin ucunu şöyle sarı ipime bağlayacağım. Patiğimiz sökülmesin diye. Bu sıramızda hanımlar ilmeklerimizi bir krem bir sarı olacak şekilde örüyoruz. Bakın buraya bir tane krem örmüştüm. Hemen yanına bir tane sarı örüyorum. Şöyle kremimin ucunda gizleyerek götüreyim. Bir krem, bir sarı. Bir krem, bir sarı. Bu şekilde pardon, iki krem örmüşüm. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde örüyoruz hanımlar. Bir ilmek krem, bir ilmek sarı. Yine ön yüzde düz, arka yüzde ters örmeye devam ediyoruz. Sonuncu ilmeğim krem denk geldi. Krem ile örüyorum. Şimdi döndük arka yüzdeyiz hanımlar. Bu aşamada da
Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu aşamada sarı olan ilmeklerimi krem ipim ile, krem olan ilmeklerimi de sarı ipim ile örüyorum. Arka yüzde olduğumuz için ilmekleri ters örüyoruz. Bir sarı, bir krem. Bir sarı, bir krem. Bir sarı, bir krem. Sıra sonuna kadar bu işleme devam edeceğiz. Sonuncu ilmeğimi de krem ipim ile ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Patik burnundaki bu minik desenimizi bitirdik. Şimdi ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar hepsini krem ipimiz ile öreceğiz. Bu şekilde. Arka yüzde de ilmeklerimizi ters olarak örelim. Tekrar ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, ilmeklerimi ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 2 sıra ördüm. Bu aşamada bu sarı ipimizi hemen şöyle ayarlayacağım hanımlar. 1 metre kadar, 1 metreden biraz daha fazla da olabilir. Bu şekilde keseceğiz. Aynı miktarda, aynı boyutlarda bir tane daha ip kesmemiz gerekiyor. Patiğimizin bu yanlarındaki dolamalarımızı yapmamız için. Şöyle ikinci ipimi de kestim, buraya hazırladım. Bu aşamada hanımlar, modelimiz için tabanımızı oluşturacağız. Yine kremle devam ediyoruz. İlk 7 ilmeğimi öreceğim. Düz olarak 4, 5, 6, 7. 7 ilmek ördüm. Şimdi bu modelimizin ortası, kenarlarında bakın burada ve burada birer ilmek ters var. 7 ilmek düz ördükten sonra bir ilmek ters örüyorum. Modelimiz 12 ilmekten oluşuyor. Bir ters ördükten sonra 12 ilmek düz öreceğim. Sayalım, bir tersten sonra 5 ilmeğim olmuş. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmeği ördükten sonra hemen bu sol kenarda bir tane ters örüyorum. Şişimde kalan 7 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Tabanımızı bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi arka yüzdeyim hanımlar. Arka yüzde ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın öncelikle kenarda 7 tersimi ters ördüm. Hemen yanında bir ilmek düzüm var. Ortada model için ön yüzde düz ördüğümüz 12 ilmeği yine arka yüzde ters örüyoruz. 5 şiş patikte ön yüzde düz örgü örerek yapmıştık modelimizi. Hemen buraya bir ilmek daha düz örüyorum. Kalan 7 ilmeğimi de arka yüzdeyim ters olarak örüyorum. Şimdi hanımlar geri dönüyoruz. Modelimize şimdi başlayacağız. Tabanımızı oluşturduk. Modelin alt zeminini oluşturduk. Modelimize şimdi başlayacağız. Ön yüzde modelimizde birinci sıradayız hanımlar. Bu sıramızda kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ve üçüncü ilmeğimi örüyorum. 3 ilmek ördükten sonra alttaki sarı ipimi alıyorum. Hemen bu sıradaki ilmeğimin etrafında şöyle 2 kere döndürüyorum. Bakın dolama işlemini yaptım. Dolama işlemi bitince bu sarı ipimiz arka yüzde kalacak. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Hemen yanında 3 ilmek daha düzüm var. Aradaki bir tersimi de yine ters olarak örüyorum. Şimdi hanımlar bu aşamada ortada 12 ilmeğimiz vardı. İlk 4 ilmeğimi bu sıramda düz olarak öreceğim. 4 ilmek. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek ördükten sonra öndeki 2 ilmeği sağa doğru kesim yapacağım. Şu ikinci ilmeğin içinden girerek de sağa doğru kesim yapılabilir. Fakat ben öyle zorlandığım için şöyle yapıyorum. İkinci ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğimin önüne bırakıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Sağa doğru kesim yaptım. İpimi şişime 2 kere doluyorum. Şimdi de şu öndeki 2 ilmeğimi birlikte bu defa sola doğru kesim yaparak örüyorum. 2 ilmeği aynı anda ördüm. Kalan 4 ilmeğimi düz örüyorum. Bakın arada bir tersim var. Bunu da ters ördüm. Şimdi buraya da aynı dolama işlemini yapacağız. Bir ters ördükten sonra 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar şu diğer kesmiş olduğum sarı ipimi aldım. Buraya bir ilmeğe dolama yapıyorum sarı ipimle. İlmeğimin etrafında sarı ipimi 2 kez dolandırdım ve sarı ipimi arkada bırakıyorum. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. 3 ilmeğim düz örülüyor. Modelimizde ön yüzde birinci sıramızı yaptık. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Modelde ikinci sıradayız. Bu sıramızda kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ikinci ilmeğimi ördükten sonra dolamaya arka yüzde de devam ediyoruz. Bu sarı ipimi hemen aldım.
Arka yüzde dolama işlemini şöyle yapıyorum. Yine bu öndeki ilmeğin etrafında bakın bir kere ön yüzde 2 tane ip dolanması gerekiyor. Bakın bir tane dolandı. Bir daha dolandırıyorum 2. Sonra aradan çıkararak bu sarı ipimi arka yüzde yani kendimden tarafta bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi bu defa arka yüzde olduğum için ters örüyorum. Yanına bir ilmek ters ördüm. Sonra tekrardan sarı ipim ile bir tane daha dolamamı yapacağım. Bakın ilmeğimin etrafında sarı ipimi şöyle 2 kez dolandırıyorum ve sarımı arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi sarı ipim ile dolama yapmış olduğum ilmeğimi krem ipim ile ters ördüm. Hemen yanındaki ilmek daha ters var. Ters örüyorum. Bakın modelimizin yanında bir ilmek düzüm var. Bu düz ilmekler ön yüze ters düşecek. Şimdi hanımlar bu aşamada ön yüzde 4 ilmek örüp kesim yapmıştık. Şimdi arka yüzdeyim 3 ilmek öreceğim ters olarak. 1, 2, 3. Şimdi arka yüzde kesimlere devam edeceğiz. Yapacağımız işlem şöyle bakın öndeki tane ilmeğim var. Bu ikinci ilmeğim ön yüzden gelecek şekilde bakın. Şöyle alıyorum patiğimizin ön tarafına düz tarafına denk gelecek şekilde. Bu ilk ilmeğim de arkaya denk gelecek şekilde. İkisini şöyle yer değiştiriyorum. Ardından bu iki ilmeğimi böyle tersten keserek örüyorum. Bu şekilde kesim yaptık. Ön yüzde bu. Sola doğru kesim oluyor. Bir önceki sırada bakın ön yüzde ipimizi şişimizi 2 kere dolamıştık. Bunu açıyoruz. Bu ipimizi bıraktık. Tekrardan ipimi 2 kere şişime doluyorum. Hemen yanındaki öndeki 2 ilmeği tersten keserek örüyorum. Bu şekilde. Bakın bu ortada bir tane ipimiz oldu. Hemen yanında 3 tersim var. 3 tersimi ters örüyorum. Bir ilmek düzüm var. Düz ördüm. Düz ördükten sonra 2 ilmek daha ters öreceğim. Buraya da dolama işlemini yapacağım. Bakın ön yüzde yaptığımız dolamalı ilmeğimizi sağına ve soluna dolama yapıyoruz. Sarı ipimi aldım. Buradaki ilmeğimin etrafında sarı ipimi 2 kez dolandırıyorum ve arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi arka yüzdeyim ters örüyorum. Yanına bir ilmek daha ters ördüm. Tekrar sarı ipim ile bir tane daha dolama yapıyorum. Şöyle ilmeğimin etrafında sarı ipimi 2 kez tur attırıyorum. Ardından sarı ipim arka yüzde yani benden tarafta bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi de ters örüyorum. Kalan 2 ilmeğim ters örülüyor. Böylece arka yüzde ikinci sıramızı tamamladık. Şimdi geldik ön yüze. Yeşillerimi de hazırlayacağım. Yeşilimizi de bu sırada ekleyeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum hanımlar. 3. sıramızda. Tekrar sarı ipim ile hemen bu 2. ilmeğe dolamamı yapıyorum. Bakın 2 kere sarımı dolandırdım. Arka yüzde bıraktım sarı ipimi. Dolama yaptım ilmeğimi ördüm. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Tam bu ortaya yeşil ile dolama yapacağım. Bakın yeşil ipimin birini aldım. Yeşil ipim ile buradaki ilmeğime 2 tane dolamamı yapıyorum. Şöyle bakın yeşil ipimi krem ilmeğimin etrafında 2 kez dolandırdım. Dolama yaptım ilmeğimi ördüm. Yanına bir ilmek daha krem ördükten sonra sarı ipim ile önündeki ilmeğe de dolamamı yapıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi de ördüm. Yanında bir ilmek düzüm var. Düz ördüm. Şimdi bakın ortada bir tersimiz var. Ters örüyoruz. Bu aşamada hanımlar arka yüzde 3 ilmek örüp kesim yapmıştık. Şimdi ön yüzdeyiz 2 ilmek öreceğiz. 1, 2. Ardından şu öndeki 2 ilmeğimi bu defa ön yüzde sağa doğru kesim yapacağım. Şu ikinci ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğimin önüne bıraktım. İkisini keserek örüyorum. Bu aşamada şöyle bakın şişime 2 kere dolamıştım. Bunu açıyorum. Burada 2 tane ip görüntümüz oluştu. Tekrar ipimi şişime 2 kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Sola doğru kesim yaptık burada da. Şöyle. Ve yanındaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Aradaki terzim ters örülüyor. Hemen yanına bir ilmek düz ördükten sonra dolamalı desenimizi burada da yapacağız. Hemen buradaki ilmeğime sarı ipim ile şöyle dolamamı yapıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Tam bu ortaya yeşil ipimle bir tane dolama yapacağım şimdi. Şöyle. Yeşil ipimi tam ortadaki ilmeğimin etrafında 2 kez dolandırdım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanına bir ilmek düz ördüm. Ve sarı ipim ile tekrar bir tane daha dolama yapıyorum. Şöyle. Sarı ipimi arkada bırakıp dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Son bir kalan kenar ilmeğimi de düz örüyorum. 3. sıramızı ön yüzde tamamladık. Geri dönüyoruz arka yüzde 4. sıraya.
Bu sıramızda da hanımlar yapacağımız işlem şöyle: kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Baklava dilimi şeklinde açılan modelimiz bu 4. sırada kapanmaya başlıyor. 2 tane krem ördükten sonra hemen sarımı alıyorum. Sarı ipim ile buraya bir tane dolama yapıyorum. Dolama yaptıktan sonra ipler hep arka yüzde, patiğin ters tarafında kalıyor. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Yanına bir ilmek daha örüyorum. Tekrardan bir tane daha sarı ipim ile dolamamı yapacağım. İlmeğimin etrafında sarı ipimi 2 kez dolandırdım. Arkada bıraktım. Dolama yaptım, ilmeğimi ters örüyorum. Yanında 2 tane daha tersim var. Bakın bu kenarda bir ilmek düzüm var. Bir düz ördükten sonra ortadaki modele devam edeceğiz. Bu defa hanımlar 1 2 bir ilmek ters örüyoruz. Bir ilmek ters ördükten sonra bakın önde 2 tane ilmeğim var. Arada 2 tane doladığımız ve onun önünde 2 tane ilmek var. Bu aşamada hanımlar yapacağımız işlem şu. Şu ikinci ilmek bakın patiğimizin ön yüzünden gelecek şekilde. Şu ilk ilmek de arka yüzde benden tarafta olacak şekilde şöyle yer değiştiriyoruz. Ve bu ikisini tersten keserek örüyoruz. Bu ipimi şişime dolamıştım. Bunu açtım. Bakın bu aşamada burada 3 tane ipimiz oluştu. 3 ip var. Tekrar ipimi şişime 2 kere doluyorum ve öndeki 2 ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Yanına bir ilmek daha ters ördüm. Bir yanda bir tane düz ilmeğim var. Düz ördüm. Düzden sonra 2 ilmek daha ters ördükten sonra buradaki yine baklava dilimi desenimiz kapanacak. Sarı ipimle hemen sıradaki ilmeğime dolamamı yapıyorum. 2 kez şöyle dolandırdım. Dolama yaptığım ilmeğimi ters örüyorum. Krem ipimle. Yanına bir ilmek daha krem ile ters ördüm. Sonra bir tane daha sarı ile dolama yapıyorum. Şöyle sarı ipimi tekrar arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ters ördüm ve kalan 2 ilmeğim ters örülüyor. Böylece arka yüzde 4. sırayı tamamladık. Geldik modelimizde ön yüzde 5. sıraya modelimizde. Bu aşamada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinciyi ördüm. Şu 3. 3 ilmek ördükten sonra bu desenimizin son sırası. 5 sıralık desenimiz vardı hanımlar. 3 krem ördükten sonra tam ortaya bir tane sarı ile dolamamı yapıyorum. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Bakın ilk desenimizi bitirdik. Yanına 3 ilmek daha örüyorum. Bakın arada bir tersim var. Tersimi ters ördüm. Bu aşamada hanımlar bakın önde 2 tane ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğimi alıyorum. Bu ikisini alıp şöyle sağa doğru kesim yapıyorum. Burada 2 tane ipim vardı. Bakın ipimi şişime 2 kere dolamıştım. Bunu açıyoruz. Burada 4 tane ipimiz oluştu. Şimdi tekrardan ipimi şişime 2 kere dolayıp öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Ortada 12 ilmeğimiz vardı. Kese kese ilmek bırakmadık hanımlar. Şimdi yanında bir tersimiz var. Ters ördüm. Tekrardan 3 ilmek düz örüyorum. Tam ortaya bir tane sarı ipimle dolamamı yapacağım. Bu dolamalı desenimizin ilkini bitirdik. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Kalan 3 ilmeğim düz örülüyor. Hanımlar dolamalı desenimiz bitti. 3 sırada bir dolamalı modelimizi kuracağız. Şimdi dolamalı modelimizden sonraki ilk sıramız. Dolamalı modeli yapmayacağız. Kenardaki 7 ilmeğimi ters öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada bir ilmek düzüm var. Düz örüyorum. Hemen yanında bir tane tersim var. Bunu ters ördüm. Şimdi ortadaki şu ipimi bırakıyorum. Hanımlar şöyle baktığımız anda bu ortada 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 5 tane ipimiz oluştu. Bu aşamada yapacağımız işlem şu. İpimi şişime 4 kere doluyorum. 1, 2. Bakın şöyle doluyoruz hanımlar. Şişim altta, ipim üstten gelecek şekilde. Şöyle 1, 2, 3, 4. 4 kere ipimi şişime doladım. Şimdi yapacağımız işlem şöyle. Şişime bakın ön yüzden gelecek şekilde şöyle 5 tane ipim vardı. 5 tane ipimi 5. ipimin altından gelecek şekilde ön taraftan takıyorum. Buradan ipim arkadan çıkıyor. Şöyle. Bu aşamada buradan şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. Şöyle bakın hanımlar, nasıl ilmek çıkarttığımı da tekrardan göstereyim. Bir tane ilmeğimizi ters ördük. Yanına ipimizi şişimize 4 kere doladık. Şöyle yapıyorum. Ön yüzden bakın patiğimin ön yüzünden şişimi takıyorum. 5 tane ipin altından şöyle geçirdim. Arka yüzden şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. Şöyle tekrardan şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. İlmek çıkartırken de şuradaki ilmeğim boşa gitti. Ay pardon, tekrardan yapayım hanımlar ben burayı. Bir ters örmüştük, 4 kere dolayacağım. 1,
2, 3, 4. Ardından ipimi şöyle bakın. Şişimi ön yüzden 5 tane ilmeğin altından şöyle çıkararak buradan şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. Bu ilmeğimi buradan çıkarttığım ilmeğimi normal ters olarak örüyorum. Tekrar aynı yerden şişimi taktım. Arkadan bakın önden girdim, arkadan şöyle çıkarttım, 5 tane ipin altından çıkarttım. Buradan şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum ve bu ilmeğimi de bu şekilde ters olarak örüyorum. Hemen yanına hanımlar şuraya 4 tane ipimi şişime 4 kere dolayacağım. 1, 2, 3, 4. Yanında bir ilmek tersim var. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Bir tane düzüm var. Düz ördüm. Kalan 7 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Geri döndük. Ön yüzdeyiz. Dolamalı modelimizden sonraki bu ikinci sıramız oluyor. Modelde de 7. sıramız hanımlar. 7. sıramız ajurlu modelimizde 7. sıramız. Şimdi yine ilk 7 ilmeğimi düz örüyorum kenardan. 4, 5, 6, 7. Yanına bir tane ters ördüm. Burada bir ilmek düzüm vardı, düz ördüm. İpimizi şişimizi hanımlar 4 kere dolamıştık. Bunları normal öreceğiz. Şöyle getirerek ilmekleri rahat alabileyim diye şu 4 tane dolamıştım. Bu 4 doladığım ilmeğimi sırasıyla düz örüyorum. Şu 3. Şu da 4. Ortada 2 tane ilmeğim vardı. Hani alttan ipimizi toplarken çıkarttığımız. Bu 2 ilmeği de düz ördüm. Tekrardan hanımlar ipimizi şişimize 4 kere burada da dolamıştık. Bu ilmeklerimizi de düz olarak örüyorum. Şu ikincisi, şöyle ipim şişimi alttan alıyorum ki rahat örebileyim diye. Şu üçüncüsü, şuradan aldım. Şunu da şişime takıyorum. Şu 4.'sü. Kenardaki hemen bir düz ilmeğimi düz ördüm. Hemen yan tarafında hanımlar bir tane tersimiz var. Ters ördük. Kalan 7 ilmeğimiz düz örülüyor. Bu şekilde modelimizde ön yüzde 7. sıramızı tamamladık. Ajurlu modelimizde 7. sıramızdı. İlmeklerimiz hep kesilmişti. Arka yüzde ilmekleri çıkarınca tekrardan orta kısımda 14 ilmeğimiz oldu. 12 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum hanımlar. Ajurlu modelimizde 8. sıramızdayız ve bu dolamalı desenimizden sonraki de 3. sıramız oluyor. Ön yüzde tekrardan bu ikinci dolamalı desenimize başlayacağız. Bu aşamada yine kenardan 7 ilmeğimi ters örüyorum arka yüzde. Hemen yanında bir düzüm var, düz ördüm. Ortada 12 ilmeğimiz olacak. 12 ilmeği ters öreceğiz. Sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmeği ortadaki ters ördük. Yanına bir ilmek düzüm var. Bakın burada düz örüyorum. Şişimde kalan 7 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Böylece hanımlar ilk modelimizi bitirdik. 8 sıradan oluşan ajurlu modelimizi bitirdik. Bu 5 sıradan oluşan dolamalı modelimizi de bitirdik. Ardından 3 sırada düz ördük. Şimdi yeniden bu ikinci desenimizi başlatacağız ve bu modelimizi yine ilk başta ilk sırada nasıl kurduysak aynı şekilde ikinci kez buraya kuracağız hanımlar. Kafanız karışmasın diye yine ilk sırasını sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi ördüm. Aynı hizadan aynı şekilde sarı ipimi alıyorum. İkinci dolamalı modelime başlıyorum. Bakın bir tane sarıyı ördüm. İlmek sırası şöyle şişle göstereyim. Bakın aynı hizadan. Dolama yaptım, ilmeğimi örüyorum. Yanına 3 ilmek daha düz ördüm. Aradaki bir tersimi ters ördüm. Ajurlu modelimizde ilk modelimizi yaparken tek tek zaten ilk model yaparken birinci, ikinci, üçüncü sıra diye tek tek belirttim. Aynı işlemi hemen yapıyoruz. İlk model biter bitmez 8 sıradan oluşan ajurlu modelimiz biter bitmez hemen ikinci modele başlıyoruz. Şimdi modelde birinci sıra ajurlu modelimizde ilk modelde olduğu gibi 4 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Ardından öndeki 2 ilmeği alıyorum. Sağa doğru kesim yapıyorum. Şöyle. Sonrasında ipimi şişime 1, 2 kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi sola doğru kesim yapıyorum. 4 ilmek daha düz öreceğim. 1, 2, 3, 4. Hemen yanında bir tersim var. Ters ördüm. Buraya da hanımlar 3 ilmek öreceğim. Ve tam ortaya
dolamalı desenimi yapacağım. İkinci deseni bu tarafa da sol tarafa da başlatıyorum. Sarı ipimi ilmeğimin etrafında 2 kez çevirip dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Kalan 3 ilmeğim düz örülüyor. Böylece ikinci modelimizi de başlatmış olduk. 8 sırada bir dediğim gibi model tekrar ediyor. Arka yüzde modelin ikinci sırasını yapacağız. Ön yüzde 3, tekrardan 4, böyle 8 sırayı tamamlayacağız hanımlar. Bu yanlardaki dolamalı desenlerimiz de bittikten sonra 5 sırada bitiyor. 3 sıra daha yine örüyoruz. Hanımlar kafanız karışmasın. Şöyle birinci ajurlu modelimizin birinci sırası ile dolamalı desenimizin ilk sırası aynı sıraya denk geldiği için hani model bitene kadar dolamalı desen de bitmiş oluyor ve 3 sırada örmüş oluyoruz otomatik olarak. Hani böyle de hesaplayabilirsiniz. İkinci modelimizin de ilk sırasını yaptık. Toplam 8 sıradan oluşan ikinci modelimiz biter bitmez tekrar 3. modele başlayacağız. 3. modelimizin de hanımlar 8. sırası bitiyor. Bu aşamada bakın 3. dolamalı desenimiz de bitmiş oluyor. 3. dolamalı desenden sonra da 3 sıra örmüş oluyoruz. Sonrasında bilek ayrımı yapacağız hanımlar. Şimdi hep birlikte yapalım gelelim. Öncesinde söyleyeyim, eğer kafanız karışacak olursa ilk modelin sıralamalarını takip ederek birinci, ikinci, üçüncü sıra diye belirttim. Sıralamalarını takip ederek ikinci ve üçüncü modeli de rahatça yapabilirsiniz. Zaten ilk modelin ilk sırasına da birlikte başladık. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu ön bölümünü 3. ajurlu modelimizin 8. sırası bitene kadar örelim gelelim. Sonra birlikte bilek ayrımını yapalım. Evet hanımlar, ben toplamda 3 tane bu ajurlu desenimden yaptım. 3 tane de dolamalı desenimden yaptım. 3. dolamalı desenimden sonra 3 sıra ön yüzde düz, arka yüzde ters ördüm. Bu ajurlu modelimden de sonra da hanımlar hiç örmedik. Yani 8. sıramızı tamamladık. Ön yüze geldik. Hemen bilek ayrımını bu bölümü yapacağız. Patiğimizin bu kenarlarını da dolamalı desenimizi yapmaya da devam edeceğiz hanımlar. Şişimizde 28 ilmeğimiz vardı. Sağ ve sol kenara ilmekleri eşit olarak 2 parçaya böleceğiz. 14'er ilmek yapacağız sağ ve sol kenara. Öncelikle patiğimizin sağ kenarını yapacağız. Öncelikle 14 ilmeğimi öreceğim. Şu 2, 3. Örerken de hemen dolamalı desenimi devam ettiriyorum hanımlar. Bakın alttan sarı ipimi aldım. Buraya bir ilmek dolama yapıyorum. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Kenarda 4 ilmek oldu. Sayarak gidelim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmek örecektik. 14. ilmeğimi örerken şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. 2 ilmeği birbiriyle yer değiştirerek örüyorum. Bilek ayrımında burada ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu. Burası daha sıkı ve sağlam oluyor. Orta kısımda ayrık bir görüntü oluşmuyor. Şimdi buraya 14 ilmek ördük. Sol tarafta da yine 14 ilmeğimiz kaldı. Bu sol taraftaki ilmeklerimiz bekleyecek. Biz sağ tarafı öreceğiz. Yedek şişim olduğu için ilmeklerim bu şişimde bekleyecek. Yedek şişiniz yoksa da ilmeklerinizin içinden bir tığ yardımı ile ip geçirerek ilmeklerin kaçmasını da önleyebilirsiniz. Bir de patiğimizin hemen şu kenarlarına 7'şer ilmek haroşa öreceğiz hanımlar. Ben örgümün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında da ters örgü örerek haroşalarınızı oluşturabilirsiniz. Şimdi geri dönüyorum. Sağ kenarı yapacağız çünkü önce. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için şöyle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşa düz olarak örülüyor. Bakın bilek bölümüne 7 haroşa. 3 oldu. 4, 5, 6, 7. Şu kenarda 7 ilmeğimiz zaten model kurulumunda da şu ön yüzde de 7 ilmek üzerinden işlem yapıyorduk. 7 haroşamı ördükten sonra bakın dolamalı desenime devam edeceğim. Buraya 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Bakın ön yüzde yaptığımız dolamanın sağına ve soluna dolamamızı yapacağız yine arka yüzde. Şöyle dolamamı yapıyorum. Sarı ipimi arka yüzde bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Tekrardan yanına krem ipimle bir ilmek ters ördüm. Yeniden sıradaki ilmeğime bir tane dolamamı yapıyorum. Tabanda yaptığımız işlemin aynısını bu yanlarda da yapmaya devam ediyoruz hanımlar. Sarı ipimi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ters olarak ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de ters örüyorum. Şimdi geri dönüyoruz. Burada bir diş haroşamız oluştu. Hem dolamalı modelimize devam ediyoruz hem de haroşalarımızı yapıyoruz. Öncelikle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen yanına sarı ipimle bir tane daha dolama yapıyorum. Dolamalı modelimizin 3. sırası. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Bir ilmek düz örüyorum. Tam ortaya şu alttan yeşil ipimi getirerek bir tane yeşil ipimle dolama yapıyorum. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Bir ilmek düz örüyorum.
Hemen yanına bir tane daha dolamamı yapıyorum. Sarı ipimi arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Yanına bir ilmek daha düz örüyorum. Bakın burada 7 haroşam var. 7 haroşamı düz öreceğim yine. Geri dönüyoruz. Şimdi de arka yüzdeyiz. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte 7 ilmeğim haroşa düz olarak örüyorum. Şu 7. ilmeğim. Kalan 7 ilmeğim de arka yüzeyim ters öreceğim. Hemen 2 ilmek ördükten sonra, ters ördükten sonra tekrar sarı ipimi alıyorum. Baklava dilimi desenimiz kapanacak. İlmeğimin etrafında sarı ipimi 2 kez dolandırdım. Sarımı arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanına bir tane daha ters örüyorum. Tekrardan sarı ipimle şöyle dolamamı yapıyorum. Yine sarımı arkada bıraktım. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Kalan 2 ilmeğim ters örülüyor. Geri döndük hanımlar. Burada dolamalı desenimizin 5. ve sonuncu sırasını yapacağız. Burada da 2 diş haroşamız oluştu. Yine bu aşamada ilk 3 ilmeğimi krem ile ördükten sonra tam ortaya bir tane dolama yapıyorum. Sarımı arkada bıraktım. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Yanına 2 tane daha ilmek örüyorum. Pardon, 3 ilmek daha düz ördüm. Şöyle. Kalan 7 ilmeğim haroşa düz olarak örülüyor. Yandaki ilk dolamalı desenimizi bitirdik hanımlar. Yine 3 sırada bir dolama yapacağız. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde bir daha öreceğiz. 2 olacak. Arka yüzde öreceğiz. 3 ardından ön yüzde. Tekrardan ikinci dolamalı deseni başlatacağız. Ön yüzde olduğu gibi. Her 3 sırada bir bakın dolamalarımıza devam edeceğiz. Hanımlar, patiğimin ön bölümünde 1, 2, 3 dolama vardı. Arka bölümünde de yine 3 tane dolamalı desenimi yaptım. Toplamda kenarda 6 dolamalı desenimiz var. Hanımlar bakın, burada 2 diş haroşamız oluştu. Ben bu patiğimin bu kenarına toplamda 14 sıra 14 diş haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre de tam geldi. Sizler bu aşamada ayağınızı ölçerek yapabilirsiniz. Şöyle ki ölçüm alacaksınız. Bakın, ayağınızın burnundan itibaren şöyle patiğinizi tutun. Şöyle bir güzel. Benimki plastik kaygan bir olduğu için manken ayağım. Şöyle biraz zor ölçü alıyorum. Şöyle tutun, bu kenarını topuğunuzun şu kenar bölümüne gelene kadar örmeniz gerekiyor bu kenarı. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu sağ kenarını sizlere tarif ettiğim gibi kendi ölçülerimize göre tamamlayalım, gelelim, ardından birlikte sol kenara başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin sağ kenarını tamamladım, geldim. 14 sıra haroşa ördüm buraya. 3 tane de dolamalı desenimden yaptım. İpimi de bu sol tarafta bıraktım. Bu aşamada hanımlar bu tarafta dolama yaptığımız şu ilmeklerimizi de artık kesebiliriz. Şöyle bir miktar ucunda bırakıyorum. Hem sarı hem de yeşil ipimi şöyle kesiyorum. Şimdi bu ipimden şöyle minik bir miktar daha keseceğim. Şöyle kalan sarı ipimden. Şimdi hanımlar, buradaki ilmeklerim kaçmasın diye tığ yardımı ile ilmeklerimin içinden ip geçireceğim. 7 kişiniz varsa şişler burada bekleyebilir. Hani benim 7 kişim olmasına rağmen yine de ilmeklerin içinden ip geçireceğim. Çünkü patiğimin tabanını örerken şişler rahatsız etmesin. 2 şişler rahat örebileyim diye bu yöntemi uyguluyorum. Bakın, ilmeklerimin içinden ipimi şöyle geçiriyorum. Şöyle yarım almışım, ipimi düzelteyim. Bu ilmeklerimizi patiğimizin topuk bölümünü yaparken tekrardan kullanacağız. Hemen şu ipimin ucunu, sarı ipimin ucunu bağlayacağım buraya. Krem ipimi de küçük bir miktar kenarda bırakıp şöyle keseceğim. Şimdi hanımlar, dolama yaptığımız başlangıçta ve sonunda bu kestiğimiz iplerimizin uçları var. Burası böyle sonradan açılma, sökülme yapmasın diye şöyle gizleyebiliriz hanımlar. Bakın, birini gizleyerek size göstereyim. Ben arka bölüme patiğim bittikten sonra gizlemiştim. Diğer işini şöyle düğümleyerek, ilmek aralarından geçirerek, bakın şöyle zincir yöntemiyle buralara düğüm yaparak ipimin ucunu gizledim. İplerimin uçlarını hem sağlamlamış oldum, hem de içinde ipuçları bu şekilde görünmüyor patiğimizin içinde. Şöyle patiğimizin içi dışı derli toplu tertemiz oluyor. Diğer ipleri de hanımlar aynı şekilde, bakın burada var, buralarda var. Sonra bunları da keseceğiz. Şu sol kenardakileri de keseceğiz. İplerin hepsini aynı şekilde, aynı yöntemle gizleyebilirsiniz. Şimdi patiğimizin sol kenarına başlayacağız. Hemen kalem ipime bu defa sol kenardan bilek bölümünden başlatacağım. Bilek bölümünden hanımlar, buradaki ilk 7 ilmeğimiz haroşa olarak örülecek. Hemen ilk 7 ilmeğimi haroşa örerek başlayacağım sol kenara. Şu birinci ilmeğim,
Şu ikinci ilmeğim. Hemen 2 ilmek ördükten sonra ipimin ucunu şöyle kendisine bağlıyorum. Şu üçüncü ilmeğim. Şu dördüncü. Beşinci. Altıncı. Şu da yedinci ilmeğim. 7 haroşamı ördüm. Kenardaki 7 ilmeğimizi de ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz ve bu kenarda yine dolamalı desenimizi yapacağız. 7 haroşamı ördükten sonra 1, 2, 3 ilmek daha örüyorum. Bakın alttaki desenin tam hizasına geldim. Sarı ipimi alttan alarak buraya da yine aynı şekilde dolamalarımı yapıyorum. Sağ kenarda olduğu gibi. Sol kenarda da yine modelimizi yapmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Kalan 3 ilmeğimi de düz ördüm. Arka yüzdeyim şimdi de. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Altta bakın bir önceki sırada bir tane dolamamız vardı. Sağına ve soluna yine sarı ipimizle dolamamızı burada da yapacağız. Şöyle dolamamı yapıyorum. İpimi yine ters tarafta, benden tarafta bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Bir ilmek daha ters örüyorum. Hemen yanına bir tane daha sarı ile dolamamı yapıyorum. Yine sarımı arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi ters ördüm. Yanına 2 tane daha ters örüyorum hanımlar. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa düz olarak örüyorum. Patiğimizin sağ kenarını nasıl yaptıysak sol kenarı da aynı şekilde yapılacak. Bilekteki 7 haroşamız haroşa olarak örülecek. Bu kenardaki 7 ilmeğimizi de ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz. Dolamalı desenimizi devam ettireceğiz. Burada da hanımlar baktığımız anda bir diş haroşamız oluştu. Patiğimin sağ kenarına ben 14 diş haroşa yapmıştım. Sol kenara da aynı sayıda haroşalarıma ve 3 tane daha desenimi yapacağım. Şimdi hep birlikte sağ kenarla eşit olacak şekilde sol kenarımızı da örelim gelelim. Ardından birlikte patiğimizin tabanına başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin sol kenarında ördüm geldim. İpimi de yine krem ipimi haroşalı tarafta değil de sol tarafta bıraktım. Yine bu ilmeklerimin içinden de tığ yardımı ile bir tane ip geçireceğim. İlmekler kaçmasın diye. Şöyle. Dediğim gibi bu ilmeklerimizi yine patiğimizin topuk bölümünü yaparken şişe takıp kullanacağız. Şöyle. Bir taraftan takarken bir taraftan da çekmişim. Olamaz. Evet. Şöyle ipimizin ucunda bağlayalım. İlmekler kaçmasın. Dolama yaptığım bu sarı ipimle yeşil ipimi de kestim hanımlar bu tarafa. Yine krem ipimin ucunu şöyle kenarda küçük bir miktar bırakıp bu şekilde kesiyorum. Şimdi hanımlar patiğimizin burnundan itibaren başlayarak tabanını öreceğiz. Öncelikle patiğimizin burnunu yaparken burada minik bir miktar ipimiz kalmıştı. Sarı ipimi hemen bu ipime bağlayacağım. Patiğimize burun kısmından 12 ilmek olarak başlamıştık. 12 ilmek başladığım yerden yine 12 ilmek çıkaracağım. Bakın ipimizin ilk geldiği yer başlangıç yeri, hemen buraya şöyle girerek kenardan tığ yardımıyla ilmeğimi çıkarttım, şişime takıyorum. Ön yüzden 12 adet ilmek çıkaracağız hanımlar. Şu ikinci ilmeğimiz. Başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden batarak ilmek çıkartıyorum. 3 oldu. 4, 5, 6, 7. Şu 8. ilmeğim. 9, 10. Şu 11. Son kenar ilmek yerine şu köşeye girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. 12. 12 ilmek çıkarttık. Şimdi geri dönüyorum. Diğer şımı aldım, arka yüzdeyim. Bu aşamada da yine ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm hanımlar. Geri dönüyorum, ön yüzdeyiz. Bu aşamada hem ilmek sayıları artacak hem de patiğimizin tabanı üst bölüme eklenecek. Sırada kenar ilmek yerlerimiz var. Bakın şuralarda V şeklinde. İlk kenar ilmek yerine şöyle şişimle girerek ilmeğin kanadına birden ilmeğimi çıkartıyorum. Bu ilmek çıkartma işlemini ön yüzde yapıyoruz hanımlar. İlk ilmeğimizi sağ kenardan, ikinci ilmeği de sol kenardan çıkararak devam ediyoruz. Bir ilmek çıkarttım. Şişimde 12 ilmeğim vardı. 12 ilmeğimi örüyorum. Böylece bir ilmek de buradan çıkarttık. 13 ilmeğimiz oldu. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi örüyorum.
Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi de bu kenardan bakın. Kenar ilmek yerimiz burada. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. 14 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum, arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yok. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz hanımlar. Yine bakın sıradaki kenar ilmek yerine giriyorum. Aynı yere tekrar girmiyoruz ya da kenar ilmek yere atlamıyoruz. Bir sonraki kenar ilmek yerine şöyle girerek ilmek çıkartıyorum. 14 ilmeğim vardı. Bir ilmek de buradan çıkarttım, 15 oldu. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi öreceğim. İlmek çıkartma işlemini ön yüzde yapıyoruz. İlk ilmeği sağ kenardan, ikinciyi de sol kenardan olacak şekilde böyle çıkarıyoruz. İlmek sayıları artıyor. Sonuncu ilmeğimi de ördüm ve burada bakın sırada kenar ilmek yerim burası. Buraya girerek ilmek çıkartıyorum. Böylece 16 ilmeğimiz oldu. Patiğimizin burnu bu şekilde yapılacak hanımlar. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde tekrardan sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkartmaya devam edeceğiz. Biz bu işleme patiğimizin burun kısmında 28 ilmeğimiz olana kadar devam edeceğiz. Çünkü üst bölümü de 28 ilmek olarak yapmıştık. Şişimizde 28 ilmeğimiz olana kadar burun kısmını sizlere gösterdiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, 28 ilmeğim olana kadar patiğimin burun kısmını ördüm ve geldim. 27. ilmeğimi sağdan, 28.yi de soldan çıkartmıştım. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Bu aşamada yapacağımız işlem şöyle. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi bu şekilde öreceğim hanımlar. Artık patiğimizin tabanı 28 ilmek olarak örülecek. Bu şekilde devam ediyorum ilmeklerimi örmeye. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi tersten kesim yapıyorum. 27 ilmeğim kaldı, geri dönüyorum. Hanımlar artık bu aşamada sıradaki kenar ilmek yerlerinden yine ilmekler çıkaracağız. 28 ilmeğimiz olacak. Bakın sırada krem kenar ilmek yerine gelmişim buraya. Buraya girerek şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. Tekrar 28 ilmeğim oldu. Patiğimizin ön bölümünde burada bir sarı bir krem olarak yapmıştık. Tabanda da yine aynı işlemi uyguladım. Kenardan bir adet sarı ipimle ilmek çıkarttıktan sonra krem ipimi ekliyorum. Sıradaki ilmeğimi krem ile örüyorum. Hemen burada krem ipimin ucunu şöyle sarı ipime bağlıyorum. 2 tane düğüm atıyorum buraya. Sonrasında bir sarı bir krem olacak şekilde ilmeklerimi öreceğim. Şimdi ön yüzdeyim, ilmeklerimi düz olarak örüyorum ön yüzde. Şu krem ipimin ucunu aradan gizleyerek götüreyim. Şöyle bir krem, bir sarı, bir krem, bir sarı. Bu şekilde son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi bir krem, bir sarı olacak şekilde örüyorum hanımlar. Bir krem, bir sarı, bir krem, bir sarı, bir krem, bir sarı. Böyle devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi artık sarı ipime geldik. Ön yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi bu defa düzden kesim yapıyorum. Ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkaracağım. En son sarı ile kesim yapmıştık. Sıra krem ipimizde. Bakın şuradaki kenar ilmek yerine girerek böyle krem ipim ile ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar 28 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzde de hanımlar yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sarı olan ilmeklerimi krem ipim ile, krem olan ilmeklerimi de sarı ipim ile örüyorum arka yüzde. Böyle. Ters örgü örüyoruz. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi bu şekilde öreceğim. Bir sarı, bir krem, bir sarı, bir krem. Bir krem, bir sarı, bir krem, bir sarı,
Bir krem. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğim sarı ipime denk geldi. Arka yüzde olduğum için tersten kesiyorum son 2 ilmeğimi sarı ipim ile. Geri döndüm. Artık krem ipimi elime alıyorum. Bakın patiğimizin tabanında artık devamında krem ipimizi kullanacağız. Son 2 ilmeğimi kesmiştim. Sıradaki kenar ilmek yerimiz şurada. Bakın ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Tekrar 28 ilmeğimiz oldu. Artık ilmeklerimin tamamını krem ipim ile öreceğim. Sarı ipimizi de hanımlar şöyle artık keselim. Sarı ile işimiz kalmadı. Şu dolama yaptığım ilmeklerimi de artık video arasında gizleyeceğim. Size göstermiştim nasıl gizlendiğini. Şöyle bakın sarı ipimin ucunu kremime bağladım. Ön yüzdeyim. İlmeklerimin tamamını son 2 ilmeğim kalana kadar krem ipim ile düz olarak öreceğim. Patiğimizin arkasından hanımlar yapacağımız işlem böyle. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Ön yüzdeysek son 2 ilmeği düzden kesim yapıyoruz. Arka yüzdeysek de son 2 ilmeğimizi tersten kesim yapıyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarıyoruz. 28 ilmek olarak tabanımız bu şekilde örülüyor. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Ön yüzdeyim. Düzden kesim yapıyorum ve sıradaki kenar ilmek yerim hemen şurada. Yeri belli. İlmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. 28 ilmeğim oldu yeniden. Tekrar geri döndüm. Arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için bu defa ilmeklerimi son 2 ilmeğim kalana kadar ters olarak öreceğim. Tabanımız bundan ibaret. Bakın hanımlar son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi bu defa arka yüzde olduğum için tersten kesim yapıyorum. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyim ve sıradaki kenar ilmek yerine giriyorum. İlmeğin 2 kanadına birden ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar 28 ilmeğimiz oluyor. Patiğimizin taban kısmı bu şekilde örülecek hanımlar. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine kadar devam edeceğiz. Buraya ve buraya gelene kadar. Aynı kenar ilmek yerinden 2 kere ilmek çıkartmayalım ya da bir tane kenar ilmek yerine atlayıp bir diğerinden ilmek çıkartmayalım. Hani bu şekilde yaparsak tabanımız düzgün bir şekilde örülmez, simetrik ilerlemez. Şimdi son kenar ilmek yerlerine kadar patiğimizin taban kısmını sizlere tarif ettiğim gibi örelim, gelelim, ardından topuğumuza başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin tabanını ördüm, geldim. Şimdi topuk bölümüne geçeceğiz. İlk ilmeğimizi sağ kenardan, ikinciyi de sol kenardan çıkartmıştık. Şimdi bu sol taraftan ipe takılı olan 14 ilmeğimiz vardı. Şimdi bu ilmeklerimi birer birer şişime alacağım. Sonra da öreceğiz bunları. Öncelikle ilmeklerimi alayım. Sonra ipimi çekeceğim. Şöyle ipimi çekiyorum. Hemen şu kesmiş olduğumuz ipimizin ucunu da ana ipime bağlayacağım. Patiğimi sökülmesin. Sağlam olsun diye. 2 tane düğüm attım. Şimdi hanımlar buradaki 14 ilmeğimi ön yüzdeyim düz olarak örüyorum. İpimizin ucunda gizleyerek götüreyim. Evet. Kalan 7 ilmeğim var burada. Bu 7 haroşa ilmeğimi de yine haroşa olarak örüyorum. Şimdi geri döndüm. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde kenardaki 7 haroşamı yine haroşa olarak öreceğim. Diğer ilmeklerimi de bakın arka yüzdeyim ters olarak örüyorum. Hepsini sıra sonuna kadar ters öreceğim. Patiğimizin taban bölümünde 28 ilmeğimiz vardı. Sağ ve sol kenarda da 14'er ilmeğimiz vardı. Bu aşamada hanımlar ilmeklerimizin hepsi tek şişte toplanacak ve şişimizde toplam ilmek sayısı 56 olacak. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi bu tarafta ipe takılı olan 14 ilmeğimiz var. Bu 14 ilmeğimi de yine şişime alıyorum. Böyle sırasıyla şişime aldım. Artık bu ipimi de şöyle çekiyorum. Arka bölümde şöyle düğümümü atacağım. Düğüm arka yüze denk gelsin. Ön yüzde görünmesin diye. Şimdi bu 14 ilmeğimi de yine bakın arka yüzdeyim ters olarak örüyorum.
Kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için onları düz öreceğim. Bakın haroşalarıma geldim. Düz olarak örüyorum. Böylece ilmeklerimizin hepsi tek şişte toplandı. Şöyle geri döndüğümüzde hanımlar bu 56 ilmeğimiz var. Sol tarafa topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye 24 ilmek ayıracağım. 4, 8, 12, 16, 20, 24. 24 ilmeğimi ayırdım. Hemen burada yeri belli olsun diye hanımlar şuraya bir tane ip geçiriyorum. Bakın 24 ilmeği ayırdım. Kalan ilmekler de bu sağ tarafta. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Topuk bölümünde 7 haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Model bütünlüğü sağlansın diye. Öncelikle 7 ilmek haroşamı örüyorum. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. Şu 8. ilmeğim. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şu ipimin ucunda gizleyerek götüreyim. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için orta kısma baktığımız anda 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Bakın arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece son 7 ilmeğimi haroşa olduğu için düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. ilmeğimizi örerken öndeki 2 ilmeği keseceğiz. Bakın 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24.'ye gelince şu öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimimizi yaptık. Bir önceki sırada burada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımız anda 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 ilmek örüp 24.'yi örerken kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu işaretli yere kadar, yani şu aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Patiğimizin topuğu böylece oluşacak. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu işaretlere kadar kestim geldim. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ tarafta da 24 ilmeğim kaldı. Şimdi patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Tığımı elime aldım hanımlar. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte topladım. Diğer kesimlerim de şöyle olacak. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topladım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde keselim gelelim. İlmeklerimi kestim geldim hanımlar. Son birer ilmeğim kaldı. Yine sırasıyla ilmeklerimi şişlerimden alıyorum ve tığımda 3 ilmeğim oldu. Üçünü birden topladım. Buraya da 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Topuğumuzu bitirdik hanımlar. Hemen ipimizi gizleyelim. Sonra da birlikte topuğumuza bakalım. Şöyle sıkılayarak ipimin ucunu gizliyorum. Baktığımız anda topuğumuz böyle hanımlar. Görüntü itibariyle de patiğimiz bu. Hemen ayağıma giydireceğim, manken ayağıma. Bir de öyle bakalım. Çünkü ajurlu modeller ayakta çok daha iyi kendini gösteriyor.
Çok sevilen tasarım modellerimden biriydi. 5 diş olarak ortalama 2-3 sene falan oluyor. Uzun zaman önce yapmıştım. 2 diş olarak da çok talep gördü. Çok istendi. Ancak fırsat bulabildim hanımlar. İnşallah sizlere faydalı, hoş, güzel bir video olmuştur. Buyurun bakın, patiğimiz bu şekilde. Dikişsiz olduğu için de gayet rahat bir kullanıma sahip. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.